haberler, eğlence programları, pembe diziler, dramlar, belgeseller, yarışma programları, düğmeye bas, kanal değişsin. Ne kadar güzel değil mi? Keşke bizim hayatımızda tam olarak böyle olsa. Öncelikle merhaba, nasılsın? Bugün tıpkı bu girişte yaptığımız gibi kendi hayatımızda kanallar arasında nasıl gezeriz bundan konuşacağız. Bu süreçte en zor şeylerden birisi mekan aynıyken, insanlar aynıyken nasıl duygu durumumuzu sağlıklı bir şekilde düzenleyebiliriz ve nasıl modumuzu değiştirebiliriz? İşte bu gerçekten çok zor. Ama yıllar önce çok önemli bir psikoloji kuramcısı Adler'den bahsediyorum. Adler'i birçoğumuz biliriz ve çok severiz. Tam da bununla ilgili bir teknik ortaya koyuyor. Tekniğin adı düğmeye bas. Aslında çok basit. Hatta o kadar basit ki teknikler arasında hayata en yakınlarından birisi bence bu. Bu teknik şunu gösteriyor. Tıpkı kanallarda gezerken haberlere bakarız ve haberler bizi biraz gerer, biraz umutsuzlaştırır, biraz düşündürür. Sonra bir tuşa basarız, kanal değişir. Bir dram dizisi. Hatta o kadar dram ki kendi derdimizi bile unuturuz. Oradaki dizinin dramında kendimizi kaybederiz, üzülürüz, ağlarız, öfkeleniriz ve bir tek tuşla başka bir kanala geçer. Güzel bir program, eğlenceli bir programı izleriz, rahatlarız, enerji dolarız, umut dolarız ya da başka bir tuşa basıp bir belgesel kanalında yeni şeyler öğrenebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden televizyon, hatta şu an bilgisayarlar, telefonlar bize bu imkanı sunuyorlar. Tek bir tuşla dünyamızı, kanalı, duygularımızı, düşüncelerimizi değiştirebilme şansı veriyor. Şimdi geri saralım. Aynı şeyi kendi hayatımıza yapabilir miyiz? Adler yaptırıyordu bunu danışanlarına. İşte bugün biz de bunu kendi kendimize yapalım istiyorum. Çünkü gerçekten işe yarayacağını kendimi tecrübeledim ve gördüm. Şimdi öncelikle bir örnek üzerinden gidelim ve daha sonra kendimiz deneyelim. Bir kahramanımız olsun. Kahramanımızın adı Emine olsun. Bu Emine evliliğinde, hayatında, iş dünyasında, kendi sosyal hayatında çok bunalmış bir insan. Bütün gün de evde. Oturup sürekli olumsuz şeyleri düşünüyor. Eşiyle sıkıntılarını, komşularıyla sıkıntılarını, arkadaşlarıyla sıkıntılarını, gelecekle ilgili kaygılarını ve daha sonradan bir anda bir düğmeye basıyor. Sanki bütün kafasında geçenlerin hepsi bir ekranda geçiyormuş gibi kanalı değiştiriyor. Bu defa hayatındaki iyi giden şeyleri, hatta hiç fark etmediği, mesela hala sağlıklı oluşu, yaşayabiliyor oluşu, bir evinin oluşu ya da bir ülkede güvenli oluşu gibi her şeye rağmen sorun yaşasa bile hayatında olan insanları, kurduğu bağlamları, ilişkileri bunları fark ediyor. Yaşadığı güzel bir anıyı hatırlıyor. O kızdığı insanlarla ilgili karıştırıp güzel bir şeyler bulmaya çalışıyor. Gelecekle ilgili olası güzel şeyleri hayal ediyor. Sonra bir daha tuşa basıyor ve bu tuşta da hayatıyla ilgili hiç fark etmediği, hiç gündeme getirmediği, çok güzel sahip olduğu becerileri hatırlıyor. Yani aslında ilk kanalda gördüğü olumsuz şeylere karşı kendinin sahip olduğu kaynaklarını ve güçlerini fark ediyor. Bunların hepsini hiçbirimizin göremediği ama aslında hepimizin sahip olduğu tek bir tuşla yapıyor. Nasıl yapabilir peki bunu bir insan? Öncelikle bir televizyon izlerken ya da bir bilgisayarda, bir telefonda kanallar arası gezerken en önemli faktörün aslında televizyon olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani bize bu seçme hakkını veren şey televizyonun varlığı mı? Telefonun veya kanalların varlığı mı? Aslında çoğu insan bu yanılgıya düşer. Ama aslında bir televizyonda, bir telefonda her insan farklı şeyleri izleyip farklı duygulanım gösterebiliyorsa burada farkı yaratan şey kumandanın kimde olduğudur. Kendi hayatınla ilgili kumandanın sende olduğundan emin olman gerekiyor. Tıpkı televizyonda olduğu gibi hepimizin de hayatında onu yoran, üzen, karamsarlaştıran, mutsuz hale getiren birçok kanal var. Ama bunun yanında birçok şey öğrenebileceğimiz, kendimizi çok daha iyi hissedebileceğimiz kanallara da sahibiz. Yani hepsini bulunduruyoruz. Sadece hangisini seçtiğimiz burada farkı yaratan şey. Yani kumandayı hangi kanala çeviriyorsun? Hangi kanalı izlemek istiyorsun ve nereye bakmak istiyorsun? Şimdi bu tekniği kendi hayatımızda uygulayalım. İlk aklına gelen olumsuz bir durumu düşünmeni istiyorum. Öncelikle kumandanın kırmızı tuşuna bastın ve televizyonu açtın. İlk çıkan kanal genelde olumsuz bir kanalmış gibi düşünelim. Hayatındaki olumsuz şeyleri düşünmeye başladın. Bunlar sana umutsuz, karamsar, mutsuz, hatta hayatla bağlarını koparabilecek kadar baskı altında hissettirdi. Bu kanalda
Bir süre sonra fark ettin ki bu kanalın sana verdiği hiçbir şey yok. Zaten farkında olduğun olumsuz şeylere maruz bırakmak dışında. Daha sonra kanalı değiştirdin. Başını başka bir tarafa çevirdin. Hayatınla ilgili farklı şeyleri fark etmeye başladın. Yap bunu. Öncelikle olumsuzluğu bir seyret. Hayatındaki seni yoran ve negatif duygulandıran şeyleri şöyle bir gözünün önünden geçir. Gerçekten o tarafa bakmaya mecbur musun? Bir bahçeye girdin ve bir bahçede güzel çiçekler, güzel kokulu çiçekler, güzel manzaralar var. Ama bir tarafına da birileri çöp dökmüş, kötü kokular, kötü bir manzara var. Hangi tarafa bakacağın işte senin seçim. Evet, oranın kokusu burnuna zaman zaman gelecek. Oranın varlığını unutmayacaksın. Ama nereye baktığın ve nereye yakında durduğun senin elinde. Anlatmak istediğim şey bu. Evet, bazı durumlar, yani bazı kanallar acildir. Mesela haber kanalları. Dünya zor bir süreçten geçiyor. Sürekli yeni bilgiler, yeni kaygılandırıcı bilgiler var etrafta. Tabii ki de bunlara anlık yanıt vermemiz gerekebilir. Bir şeyler acil çözüm istiyor olabilir. Orada da şunun ayrımını yapman gerekiyor. Bu durum veya bu olan olgu benim değiştirebileceğim bir şey mi? Benim kontrolüm altında mı? Genelde değil. Şu an en azından ülkemizin veya dünyanın yaşadığı durumla ilgili kontrolümüzün dışında birçok şey var. Ama kontrolümüzün içinde olduğu, yani elimizin uzanabildiği yerler de var. İşte bunları fark ettiğin an bu konuyla ilgili yapabildiğin en iyi şeyi yaparsın. Bunu yaptığında kendine şunu söylemen gerekiyor. Bu konuyla ilgili ben görevimi yapıyorum. Ben görevimi yaptığıma göre bu konuyla ilgili bu sayfayı kapatabilir, yeni bir kanala geçebilirim. Önemli olan bu işte. İşte bunu sağladığın zaman kumandanın, yani kontrolün sende olduğunu fark etmiş oluyorsun. Şimdi sen de kalk ve hayatınla ilgili bu güzelliği yap kendine. Tıpkı bir televizyonun kanalını değiştirir gibi. Kendi kafandaki, kendi gözünün önündeki fikirleri, konuları, resimleri değiştirmeyi dene. Eğer bunu yapabilecek gücün olduğunu unuttuysan mutlaka bunu hatırlamalısın. Bunu sana dışarıdan birisi veremez. Zaten sahip olduğun bir güç bu. Bunu yapabilirsin. Emin ol, televizyondaki kanalları değiştirmekten daha zevkli. Hayatındaki, kendi dünyandaki kanalları değiştirmek ve kendinle ilgili güzel şeylere erişebileceğini fark etmek. Buradan Adler'e ve bütün kuramcılara selam olsun. Umarım bu videoyu beğenmişsindir. Senin hayatınla ilgili güzel, anlamlı bir giriş, anlamlı bir dokunuş yapabilmişimdir. Bunun gibi videoların devamını istiyorsan, bu tür teknikleri kendi hayatımıza yorumlamaya devam etmek istiyorsan mutlaka beğenmeyi, abone olma butonlarını etrafa koymuşumdur, mutlaka oradan bulmaya çalış. Unutma. Ve en önemlisi, bu tür videoların başka insanlara ulaşması için bana yardım etmen gerekiyor. Çünkü ben sadece kendi arkadaşlarıma ve kendi çevreme ulaşabiliyorum. Ancak sen kendi çevrene en azından faydalı bulduysan, ulaşmama yardım edersen bu benim için gerçekten çok iyi olur. Dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.